Evet arkadaşlar, RC Mutfağı kanalımıza hoş geldiniz. Ben El Profesör. Bugün yine çok ilginç bir videoyla karşınızdayız. Evet, bugünkü videomuzun konusu 1/18 HPI Venture Crawler araçlarımız. Çok ilginç, çok güzel, çok cici bici araçlar bunlar. Bunlarla her türlü arazide, dağlarda, taşlarda mükemmel bir offroad keyfini alıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle değişik modellerimiz var. Neler varmış burada? Bir adet Venture 18 Toyota aracımız var. Harika bir araç. Evet, şöyle ışıklı, sinyalli ve iç haznesi gayet güzel. Bakın şöyle kaportalar açılıyor. Yine burada değişik bir Crawler aracımız var. Tabii bu Crawler araçlarımızda şöyle bir özellikler de var. Fırçalı veya fırçasız motorlar olarak değişkenlik gösterebiliyorlar. Fırçalı motorlu olanlar biraz daha yavaş, fırçasız motorlular daha hızlı gidebiliyor. Bakın şöyle mükemmel, harika bir görüntüsü var. Bakın ne kadar şık, ne kadar güzel. Ondan sonra şimdi zaten şu iki araç aynı kategoride, yani daha doğrusu 3 araç aynı kategoride. Şöyle bir de çok ilginç bir modifikasyonlu bir aracımız var. Evet, şu şekilde Venture 18 cc olarak yine farklı bir araç var. Aslında bu Crawler araç olarak kullanılmaktan ziyade ayrıca bir tık daha modifiye edilmiş bir araç. Şimdi bunların hepsini zaten bakacağız. Şu iki araç şöyle koyalım. Aynı kategoride. Zaten şekilleri de aynı, görüyorsunuz. Bakın bunlar kaporta farklılıkları var. Şimdi bakın şu aracı, Toyota olanı, şunu şöyle önden açıldığı için böyle ters koyacağız. Bunu da aynı şekilde önden açıldığı için ters koyacağız. Şase yapılarına baktığımızda bunlar hepsi aynı şase yapısına sahip. Yani hem 4 çeker bir araç bunlar. Aynı zamanda bunlarda 2 vites var. 2 vites şanzıman hızı var. Bu da uzaktan kumandayla ayarlanıyor ve istediğimiz hızla götürebiliyoruz. Yani yavaş modda veya hızlı modda kullanabiliyoruz. Bakalım bu aracın kutusundan neler çıkıyor? Şu araçlarımızı böyle bir kenara koyalım. Hatta şöyle koyalım. Bakalım kutumuzdan neler çıkıyor. Tabii biz bu kutuyu açtık sizden bir tık önce. Şöyle bir kitapçığımız çıkıyor. Evet, harika, güzel. Şöyle bir adet kumandamız çıkıyor. Bu da güzel. Kutuda başka bir şey yok. Şu straforları koyalım. Bakalım neler var. Bu kutumuzu böyle attık. Evet, şimdi burada bakın şöyle. Güzel bir kumanda. Şık, ufak, tam böyle elimize göre. Hemen ne yapalım? Bunun içine pil takalım. Şu kısımda güzel bir kapakçığımız var. Ve burada bakın böyle ayar düğmelerimiz var. Ne kadar güzel. Şuradan düğmemiz açıldı. Evet. Şimdi kitapçığımıza baktığımızda başka nelerimiz var? Evet, her zaman tavsiye ettiğimiz gibi okunması gerekli olan bir manuel kitapçığımız var. Hani ne nasıl sökülür, takılır, burada gösteriyor. İç aksamlarının nasıl olduğunu gösteriyor. Parçalarının nasıl sökülüp nasıl takıldığını gösteriyor. Böyle bir kitapçığımız var. Şurada kaportanın nasıl yerine monte edildiği, tekerleklerin nasıl sökülüp takıldığına ait basit bir kitapçığımız var. Burada yine birçok şeylerimiz mevcut. Şey yapabiliyoruz. Şöyle minnak bir yine USB şarj aletimiz var. Daha önceki videolarımızda bahsettiğimiz gibi en az 2 amperlik bir şey olması lazım. Lipo bataryamız çıkıyor bu arada aracımızın içinde. 7.4 volt, 2S ve 600 miliamperlik bir lityum polimer batarya. Minnak bir polimer batarya çıkıyor. Şuradan taktığımızda bunu şarj etmek için kullanıyoruz.
Eğer ki elimizde profesyonel balanslı şarj aleti varsa onlarla da şarj edebiliriz. Şöyle bir parçacık koymuşlar. Bu parçacık nedir? Plastik parça, bakınız. Bu plastik parça eğer şu direksiyonu söküp bunu buraya monte ettiğimizde şuradan böyle, hani bir elinizde gazı tutuyorsunuz, bir elinizde şuradan, yani böyle değil de şuradan kullanmak için ileri geri, yani sağa sola daha doğrusu şu hareketi yapsın diye şöyle bir plastik parça koymuşlar. Tek elle Crawler kullanmanın zevkine varmak için. Tabi bu da isterseniz monte edebilirsiniz kumandanıza. Evet arkadaşlar, şöyle de bir tane malum tekerlek söküp takmak için olan bir T anahtarımız var. O T anahtarıyla da tekerleklerimizi söküp takabiliyoruz. Şimdi evet arkadaşlar, aracımıza lityum polimer materyalimizi yerine takıyoruz. Ve şu kısımda da bulunan soketimizi taktık. Bu arada şunu hatırlatmak istiyorum. Burada on-off düğmesi mevcut. Bu on-off düğmesi kapalı bile olsa ESC'ler sürekli bu bataryayı içeriden hafifçe kullanacağı için bu bataryamızı eğer bu şekilde takılı bırakırsak ve unutursak bataryamız bir müddet sonra ölür. Evet, burada çok minnak bir fırçasız motorumuz var, bakınız. Resmen bir işaret parmağı kalınlığında bir fırçasız motorumuz mevcut. Şu kısımda, ön kısımda bir adet direksiyon servomuz var. Bu direksiyon servomuzla malum sağa sola dönme işini yapıyoruz. Şöyle. Bir adet daha servomuz var şu kısımda. Şasenin bulunduğu yerde. Bu ne işe yarıyor? Şanzımandan hızlı vites, boşta ve düşük vites. Yani hızlı gitmek istiyorsak hızlı viteste, yavaş gitmek istiyorsak yavaş viteste kullanabiliyoruz. Şurada bulunan parça ESC'miz, yani elektronik hız ünitesi. Şurada bulunan parça receiver, kumandanın alıcısı ve burada bulunan parça ise ışık sistemi için kullanılan elektronik aparatlar. Şimdi aracımızı gelelim nasıl çalıştıracağımıza. Kumandamızı açtık. On-off düğmemizi açtık. Şu anda aracımız çalışır halde. Zaten receiver'a giden şeyi görebiliyoruz. Bakın burada sağ sol. Harika, çok güzel. Kepimizi takalım. Şöyle, kepin en güzel yanı üzerinde kep pimi yok. Yani rahat bir şekilde takıp çıkartabiliyoruz. Ne kadar güzel gidiyor. Yavaş yavaş basıyorum. Ne kadar basarsak o kadar gidiyor. Gördünüz mü? Bununla mesela şey yapabilirsiniz. Dağda, kırda, bayırda oynamaktan hariç bir de bakın onun üzerine çıkıyor. Hiç utanmadan onun üzerine çıkıyor. El profesöre dikkat. Gördünüz mü efendim? Bakın, istediğimiz hızda yavaş yavaş götürebiliyoruz ve olduğu yerde kaldı. Ne kadar güzel. Şimdi bunu geriye alalım yavaşça. Kaza mankenimizi düşürmedik. Evet. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Bu araçlarda kilitli diferansiyel var. Bakın, gördünüz mü? Sağ ve sol kilitli diferansiyel olarak bir Crawler araçtan beklenebilecek en önemli özelliklerden bir tanesi. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Aracımızı arazi üzerinde test ediyoruz. Bakalım nasıl, güzel bir gidişi var mı? Şimdi mutfak zamanı. Evet arkadaşlar, şimdi araziye geldik. Mini arazide mini Crawler'larımızla şimdi neler yapacağız bakalım. Hey!
Evet arkadaşlar, şimdi aracımızı rampamızda test edeceğiz. Gelelim rampa testine. Evet, şimdi bakalım aracımız nasıl çıkacak mı buradan? Evet, bakıyoruz efendim. Şu anda düştü. Olmadı ki. Neden düştü arkadaşlar? Çünkü gerçekten belirli bir açıya kadar kendini kurtarıyor. Şimdi biz bu videoya başlamadan önce bu açı olarak baktığımızda şu kısımdaki açı tam, yani şuradan itibaren kuru kafanın olduğu yerdeki açı 75 derece. Tabii dolayısıyla 75 derece çıkmaması normal. Bakıyoruz. Şu anda epey bir zorladı. Ve şu kısımdan sonra bakın şu anda 65 derecenin üzerine çıktığı zaman aracımız evet, bu kısımda şu anda 70 derecelerin olduğu yerde aracımız artık geri takla atıyor. Ama biz çılgınlıktan vazgeçeceğiz mi? Hayır. Ne yapacağız efendim? Biz aracımızı hızlı modda rampadan uçuracağız. Evet, hazır mıyız? Hazırız. Harika. Ne güzel uçtu. Kendi kendine gidiyor bir de. Rampa. Mükemmel. Tekrar yapalım bakalım arkadaşlar. Harika. Mükemmel bir araç. Evet arkadaşlar, şimdi ne yaptık? 1/18 Venture modellerimizi inceledik. İçini açtık, baktık. Nedir ne değildir gördük. Ve ufak bir test yaptık. Tabii bunlar Crawler araçlar olduğu için arazi şartlarında çok başarılılar. Ama bizim bu tarz çılgın deneylerimize pek fazla şey yapamıyorlar. Şimdi mesela bu aracımızda ne yaptık? Rampamıza koyduk. Rampamıza koyduğumuzda 65 derece açıda çıktı, fakat 65'i geçtiği zaman ters devrildi. Yani testimizin sonucunda HPI Venture 1/18 araçlarımız 65 derecelik düz bir zeminde tırmanış yapabiliyor. Ama tabii bunların en güzel, en zevkli kullanım yerleri bu tarz araziler. Evet arkadaşlar, bir videomuzun sonuna daha geldik. Ben RC Mutfağı'ndan El Profesör. Videomuzu beğendiyseniz likelamayı unutmayın. Bizi takip edin ve bildirimlerinizi açık tutun. Çılgın videolarla tekrar karşınızda olacağız. Kendinize çok iyi bakın.